Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Serhat, yeni videoyla daha karşınızdayım. Bugün The Boss'tayız. Arkadaşlar bu Boss Hill Club'tayız. Yanımda Bünyamin Hoca var. Hocam merhaba. Şimdi öncelikle görmüşlerdir 3 aylık değişim diye. Bu da videonun ilk günü. Ben kendimde bilmiyorum, görmüyorum. Öyle fizikli biri, kaslı biri olacağıma inanamıyorum nedense hocam. Yapabilir miyiz? Sizce böyle bir şey mümkün müdür? Yaparız. Azimle inançla yapılmayacak şey yoktur. Ben sonuna kadar veririm kendimi. Aynen. Ama Şimdi öncelik antrenmanımızı düzenleyeceğiz. Evet. Dinlenmemizi yapacağız. Ona göre beslenmemizi düzenleyeceğiz. Hı. Ondan sonra 90 gün sonra sen kendini tanıyamayacağız. Ya şu anda zaten ekrana bir göstereyim. Ekranda şu an gördüğünüz daha bugün çektiğimiz fotoğraflar. Şimdi hocam bu fotoğraflara bakarsak ilk önce bir vücudun düzelmesi lazım. Evet. Kilo alınması lazım, sonra kas yapılması lazım ve bunları 3 aya sığdırmayı düşünüyorsun. Sana da inanıyorum. Sende o inancı görüyorum. O Hocam azmi görüyorum. o bende. Yani sen zaten beslenmeyi, dinlenmeyi yaptıktan sonra ondan sonra bir postüre el atacağız. Postürü de düzelteceğiz o arada. Evet. Yani olduğundan daha kütleli, hacimli bir hale getireceğiz. Peki inşallah. boyda bir değişim olur mu? Boyda olmaz. Olmaz Yok, değil mi boyda boyda? olmaz. Ya boyda olsaydı belki boyda güzel O olsaydı genetiğe güzel bağlı. olur. Hani genetiğiniz mesela Aynen. belli bir yaştan sonra şey oluyorsa orada bir atma olabilir. Anladım. Bu arada arkadaşlar Bünyamin Hoca'nın da Instagram hesabı burada çıkmıştır. Onu da zaten özel olarak online olarak anladığım kadarıyla şey biliyorsunuz hocam. Evet. Bu yaptığınız zaten değişimde görürseniz kendiniz ben söylemeden siz arayacaksınız Bünyamin Hoca'yı. O Bünyamin Hoca'ya ulaşmak için de buradaki Instagram hesabından ona ulaşabilirsiniz. O zaman başlayalım mı hocam? Tabii. Gelelim en başından her şeyi konuşmaya hocam. Şimdi süreçte onlar videoları izliyor, güzel bir şekilde ilerliyor. 16 dakikalık bir video izliyorlar veya kaç dakika tam bilmiyorum ama biz bu süreci tam 60 güne yakın bir zaman. Geldiğim gün ben 52 kilogram civarıydım. Ama ben şu anda 64-65. Yani nereden baksanız bir 13 kilo, 12-13 kilo aldım. Bu nasıl oldu? Bunun sebebi nedir? Antrenmana gelmem mi, yediğim yemekler mi, kullandığım protein tozu mu? Şimdi bunu söyleyelim ki hocam hem net olsun, ne kullandığımı herkes bilsin. Onun dışında da örnek olayım. Böyle benim gibi zayıf olan veya şişman olan insanlar, fit olmak isteyen insanlara bir yol olsun. Nasıl oldu? Benim vücudum böyle olmasının ana sebebi nedir? Şimdi sen ilk geldiğin zaman zaten sana dedim. Kemiğe bürünmüş bir etle bana geldin. Başka ekstra hiçbir şey yoktu kas namına da. Daha önce bir spor geçmişim, belki futboldan dolayı belki biraz vardı. Onun dışında hiç fitness yapmamıştım. Yani zaten ilk bir ayımız temel hareketleri üretmekle geçti. Dumbbell nasıl tutulur, hareketin açısı nasıl doğru şekilde yapılır, bunları öğretmekle geçti. Daha hazır bir şekilde gelseydim bizim işimiz çok daha kolay olurdu. Değil mi? Tabii canım, şimdi ilk bir ay bizim bir hazırlığımız oldu. Yani ilk bir ay komple bir hazırlık çerçevesinde geçtik. Ondan sonra yavaş yavaş ikinci aydan sonra biz yüklenebildik. Tabii bu yüklenme çerçevesinde de hafta sonu yasakları vardı. Aynen. Orada çalışamadık. Yani 2 günümüz gidiyor. Evet, haftanın işte en fazla 4 gün antrenman yapabiliyorduk. Aynen öyle. Bir hafta senden kaynaklı, bir hafta benden kaynaklı antrenman yapamadık. Onun dışında bu vücut nasıl oldu dersen, beslenme var, disiplin var, antrenman var, dinlenme var. Hepsi bir bütün. Sen sadece iyi antrenmanla iyi vücut sahibi olamazsın. Sadece beslenmeyle de olamazsın. Yani bunlar hepsi bir bütün olması lazım. Yani bunları iç içe koyarsan iyi bir vücuda sahip olabilirsin.
Ama ben sadece antrenmanı yapayım, ondan sonra çıkıp dışarıda gezeyim. Vücuda gerekli proteinleri, mineralleri, karbonhidratı almayayım. Bu şekilde vücut gelişmez. Öncelikle steroid yok vücudumda. Doğru. Bunu kesinleşti. Hani öyle bir düşüncesi olacağını sanmıyorum insanların ama olur da öyle bir düşünceniz varsa steroid yok. Zaten hani benim için gerekli bir şey. Kullananlara tabii saygımız var. O işleri gereği kullanan insanlar var. Benim işim bu alanda olmadığı için ben steroid kullanmadım. Kullandığım supplementler protein tozu kullandım. Protein tozu. Aynen. Ekstra başka bir şey kullanmadım. Ya onun dışında zaten başka bir şey var mı vücudu büyüten? Hani yapmışsındır diyebilecekleri bir Yok, şey var yani mı? supplementler hepsi zaten aynı içeriğe sahip. Yani ya supplementin bir etkisi Aynen. var mıdır bu vücuda? Çok büyük bir etkisi var Ekstra mıdır? bir etkisi yok da sadece o an almamız gereken proteini daha hızlı bir şekilde kana karışması için alıyoruz. Ekstra. Şimdi dışarıda supplemente karşı çok değişik bir algı var. Protein tozu kullandım, vücudum şişecek. Öyle bir şey yok. O algı yıkılması lazım bir kere. Yani iyi bir antrenman yaptın, o antrenmandan sonra vücudu beslemen lazım proteinle. Ne yapman lazım? En hızlı bir şekilde vücuda 45 dakika, 50 dakika içinde vücuda kanla karışıyor. Ve en hızlısı da whey protein. Öncelikle bir soru soracağım. Siz de yorum kısmına bunu yazın. Sizce ben bu 2,5 ay diyelim, 2,5 aylık süreç içerisinde kaç kilogram pişmemiş pirinç, tavuk ve kaç adet yumurta yedim? Yani günlük olarak ortalama 5 yumurta yiyordum. Aynen. Ortalama tavuk yiyordum. Yaklaşık 300 grama yakında 400-500 arası da çiğ pirinç tüketiyordum. Yani bunları artık 2,5 aya göre hesaplayın. Göz toplamda 90 kilograma yakın tüketilmiş. Pirinç de 48 kilogram. Yani 48 dediğim son aldığım 5 kilogramlık şey ölçüldük 48 kilogram olmuş. Ki 48 kilogram pişmemiş pirinç tükettim bu dönemde. 90 yani 80-90 arası tavuk artı hindi, et, kırmızı et bunları tükettim. Yani inanılmaz bir süreçti. Kusa kusa yemekleri yiyordum. Mide şimdi hocam ben kilo vermeyi kolay gördüm ama kilo almak öyle değil. Şu kadarcık mide şu kadar yemek sığdırmak çok zor ama şöyle büyük bir mideyi düşük kalorili yemeklerle doldurup tok tutmak kolay. Ama küçük bir mideyi büyütmek o kadar zor ki kusa kusa yemekleri yiyordum. Pilava atıyordum ağzıma, buraya geliyordu, tekrar çıkıyordu, kusuyordum buramda tutup sırf hani midem bulamazsa tekrar buradan yutuyordum. İnanılmaz kötü bir süreçti. Ve bunca zorlu zamandan şimdi bugüne gelelim. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean, ay. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the hapis olmuş karakollar. Vay naber halin keyfini mi? YouTube bütün gece halis gördün değil mi? Ve sonuna geldik. Hocam nasıl? Ben bittim artık. Vallahi bittik. Hep beraber bittik. Yani o kadar zorlu bir süreç. Antrenman olsun. Zor bir sezon geçirdik. Hani tam anlamıyla istediğimiz gibi de olmadı aslında. Evet. Benden kaynaklanan durumlar oldu. Senden kaynaklanan durumlar oldu. İş güç derken ara Aynen. verdiğimiz dönemler de oldu. Yani bu 3 ayın içine hani tam 90 antrenman zaten mümkün değil. Sınır İmkanı ama yok, aynen. yani yarı yarıya
yaptık öyle diyeyim. Yani normalde bu challenge'ın başlangıcında size 90 gün demiştik. Yani 3 aylık bir antrenman demiştik. Ancak 3 ay olmadı. 48 antrenman günü. Aynen. 48 gün çalıştık. Dinlenmelerin de var. Aynen, dinlenmeler de var. 60 gün diyebiliriz. Aynen. Yani 60 tam olmuyor dinlenmelerle beraber ama toplam 48 antrenman günü. Hocam ben birini getirdim buraya. Vücudu yorumlaması için yorumunu insanlar çok beğeniyor. Sanki haberi yokmuş gibi davranıyoruz bir de. O zaman Mustafa Yalçın'ı alıyoruz sahneye. Abi nasıl? Abi bir açık hava. Sana Nasıl? Baklavanın dilimi ne kadar? Hele bir arkana dön. Senin kanseri iyiymiş ha. Valla güzel. Yani bu kaç gün? Hocam. Antrenman olarak 45 antrenman civarı. Net olarak ama 3 aylık bir süre içinde. Bunun içinde bir hafta benden kaynaklı, bir hafta Serhat'tan kaynaklı antrenman yapamadık. Bir de hafta sonu yasakları vardı. Bunlar da içindeydi. Yani bunlarla beraber yaklaşık 12-13 kilo aldım değil mi? Aynen. 14'e yakın kilo aldım. Yani geldiğinde Serhat'ın bir kemik vardı, üzerinde de bir deri parçası vardı. Şu an çok iyi bir konuma geldi. Kas olarak zaten bacak, sırt, göğüs, deri itibariyle santim olarak da 3'er 4'er santim en az genişledi zaten. Sonuç bu. Bence bu kendine iğne basmış. Herkes böyle. onu diyecek ya. Vallahi Bence böyle. Herkes var ya onu diyecek diye bir şey yok. Kullandığımız supplementler var. Supplementte zaten her sağlar. Protein tozu aynı. İğnenin dışında zaten sabahtan akşama kadar bütün beslenmesi rapor olarak bana atıyordu. Aynen. Dinlenmesi yine öyle. Tabii iş yoğunluğundan dolayı dinlenme pek olmadı. Her gün en az 8-9 saat uyuman gerekiyordu. Bazen Aynen. 4-5 saat oluyordu. Aynen öyle. Yani bunlara rağmen yine en iyisini çıkarmaya çalıştık. Aynen. Emeğimizin karşılığı da zaten gördüğünüz gibi. Aynen öyle. Daha fazla o zaman bu tarz videolar istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan hocam sizlere de teşekkür ederim. Aynı zamanda Yalçın abi sana teşekkür ederim konuk olduğum için. The Boss'a özellikle Bünyamin Hoca'ya ve Deniz Hanım, Şemsettin Bey. Son bir hafta da Ahmet Hoca yardımcı oldu. Bir hafta Bünyamin Hoca yanımda olamadı daha doğrusu işlerden dolayı. Ahmet Hoca'ya teşekkür ederim. Ama hocam ben en çok teşekkür ediyorum size borçluyum. Siz olmasanız ne bir beslenme hakkında bilgim olurdu ne bir antrenmanlar hakkında. Şimdi o zaman daha zorlu bir süreç kaldı. Sizsiz bu vücudu. Bence söner. Bence söner. Benim de Bu konuştuğum arada Bünyamin Hoca'sı tebrik ederim. Eğer iğne basmamışsa ki bence iğne basmış. Eğer 45 günde siz bunu böyle yapmışsanız siz gerçekten Valla iğne yapmışsa, ağrı kesici falan yapmışsa kendini antrenmandan sonra yaptığı tek iğne olabilir. Kesinlikle. ben bileyim bir iğne olmuş. Hadi baba. O da yok valla. Bünyamin Hoca'yla yok. Zan dedi ama. Yok. Valla ben senin çok beğendim. Ha valla. Daha ne olsun Sero. Daha ne olsun Kur'an'a. Ne? Bilimi kaçar. Ağrı soğuk bakla. Soğuk baklava. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz seviniriz. Sonuçta 45 gün emek vermiş, çabalamış, iğneli hem de. Yani basmış kendine ama o da bir emektir bence. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalına abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.